Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz Doktor Nedim Ardıç. Nedim Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih Bey, teşekkür ederiz. Nasılsınız hocam, iyisiniz? Teşekkürler, sağ olun. Siz nasılsınız Fatih Bey? Çok teşekkür ederim hocam. Hocam saç ekiminde özellikle pek çok kişinin kafasının karıştığı konulardan bir tanesi sayı mevzu. Yani sayıların biliyorsunuz havada uçuştuğu bir dönemdeyiz. Evet. İşte 10.000 tane saç yaptık, 20.000 Evet. tane saç yaptık gibi. İşte mega hair diyorlar, işte büyük sayılardan bahsediyorlar. Evet. Bu greft kavramından, folikül kavramından biraz bahseder misiniz? Yani alınan köklerin sayısal olarak nasıl tespit edildiğini, nasıl ekildiğinden biraz bahseder misiniz? Biraz teknik sorular da o yüzden soruyorum. Sevgili hocam, aslında saç ekiminde en çok sömürülen ya da en çok yanlış ifade edilen konulardan birisi bu. Graft ya da kök. İşte örneğin bir markete gittiğinizde örneğin bir ürün alıyorsunuz. Diyorsunuz ki 3 kilo ver ya da 4 kilo ver ya da al 5 metre kumaş ya da bir ölçüt birimi var. Evet. İşte saç ekiminde bir ölçüt birimi var. Bu aslında graft'tir. Graft demek hani FUE'de Follicle Unit Extraction, çıkarttığımız ünitenin, çıkarttığımız parçanın her bir parçaya graft diyoruz. Bu graftin içinde bazen bir tane kök olur, bazen 2 tane kök olur, bazen 3 tane kök olur. İşte bu parçanın tamamına graft diyoruz. İçindeki her bir saç telinin oluşturduğu köke de bir kök diyoruz. Aslında bir kök demek bir saç teli demek. Evet. Bir graft demek bir parça demek. Saç ekiminde kullanılan aslında ölçüt birimi graft olması lazım. İşte günümüzde en çok konuşulan yok makro seans, yok efendim sonsuz sayıda graft gibi böyle sınırsız sayıda graft gibi saçma sapan şeyler var. Ya hastanın siz donör sahasını biliyor musunuz? Kaç tane saçı var biliyor musunuz? Kaç tane ihtiyacı var biliyor musunuz? Hastamızın acaba cildinde başka bir hastalık var mı yok mu biliyor musunuz? Acaba onun çıkarıp çıkaramayacağınızı biliyor musunuz? Neye göre böyle bir şey söylüyorsunuz? Yani bu tamamıyla sömürülen bir şey. Çünkü önemli olan sayı değil. Önemli olan hastanın ne kadar ihtiyacı var? Donör sahasını bozmayacak ne kadar kök alınabilir? Alınan kök sayısı saçını kapatabilir mi, kapatamaz mı? Kaç tane çıkarttığın değil, kaç tane sağlıklı çıkarttığın, kaç tane ektiğin değil, kaç tane sağlıklı ektiğindir önemli olan. Ama günümüzde insanlar diyorlar ki yok 5000 plus ekeceğim. Niye göre 5000 tane? Yani düşünün ki hastanın bu donör sahasından 5000, 6000 graft alındığında insanlar neden anlama geldiğini bilmiyorlar. Yani düşünün ki 5000 parça çıkartılacağını düşünün. Ki bu çıkartılan parçanın büyüklüğünü de bilmiyorsunuz. Yani bunu söyleyen genelde insanlar kullandıkları trapanın boyutu da büyüktür. Yani 0.8, 0.9 ve 1 milimetrelik trapanlarla çalışıp 5000 graft yaptığını iddia edenler var. Düşünün ki 1 milimetre 5000 graft, bunu hayal edebiliyor musunuz? Donör sahanın tamamıyla bozulacağı anlamına geliyor. Artı bunları sökerken çok sıkı çıkartmaya başlıyorsunuz. Donör sahadaki saç miktarı azaldığı için donör sahayı selekleştirmiş oluyorsunuz. Artı çok fazla travma yaptığınız için orada kalan kökler sizin almadığınız ama da var olan köklere bile zarar gelebiliyor. O yüzden önemli olan kaç tane yapıldığı değil, kaç tane sağlıklı yapıldığıdır. O nedenle danışanların asla ve asla sayıya takılmaması lazım. Evet, aynı zamanda aynı şeyi biz de zamanında yaptık, saklamıyorum. 6000, 7000 graftik ameliyatlar ben de çok yaptım. Bu şey gibi benzer. Hani ilk araba kullanmaya başladığınız yıllarda 200 bastım, evet, 250 evet, bastım diyorsunuz. sanki onu marifet gibi zannediyorsun ama zaman içinde hadi bir kaza yaptığınızda bir komplikasyon, bizde kaza komplikasyondur. Bir komplikasyon gördüğünde böyle değilmiş demeye başlıyorsunuz. İşte o zaman nedir? İşi öğrendikçe hızınız da azalıyor. Çünkü artık güvenlik daha önemli olduğunu, yaptığınız sayının değil, ne kadar sağlıklı ektiğinizin ne anlama geldiğini anlamaya başlıyorsunuz. O yüzden danışanların özellikle bu sayı için asla ve asla takılmamaları lazım. Biz de mesela bunu özellikle popo büyütürken ya da meme yaparken işte büyüklük. Halbuki önemli olan şey büyüklük değil, yani size değil, shape, şekil ve elde edilen sonuç gibi değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Peki hocam mesela hastanın arka kısmında işte 2500 ya da 3000 graft gerekti. Evet. Ve bu kadar grafti sağlıklı bir şekilde aldınız. Evet. Bunu aldığınızda arkadaki mevcut saçların sizce ne kadarına yüzdesel olarak, çok tecrübeli bir hekim olduğunuz için soruyorum bu soruyu, ne kadarına zarar verilmiştir? Şimdi sevgili hocam aslında... Ya alınanlar dışında kalanlardan bahsediyorum. Evet. Şimdi şöyle bir şey var, bunu etkileyen çok şey var. Bir, hastanın saç sıklığı. İki, hastanın ciltten çıkış açısı.
3. Kullanılan trapanın büyüklüğü. 4. Bunu yapan hekimin el becerisi ve el yeteneği. Bunlar ekleyen bir sürü etmen var. Ama temel mantık şu sevgili hocam. Bir hastaya bakarsınız, saçını seyrek görürsünüz. Birinde bakarsınız kel görürsünüz ya normal görürsünüz. Bunu söylerken aslında gözünüzün gördüğü, gözünüzün algıladığı bir şeyi ifade ediyorsunuz. Onun da mantığı şu sevgili hocam. 1 santimetrekarelik bir alanda yaklaşık tabii kişinin cilt tipine, kıl kalınlığına, ırkına veyahut da saçın şekline bağlı olarak değişmekle beraber bu söylediğim ortalama siyah saçlı, orta kalınlıkta olan Türk toplumundaki insanlar için bunu söylüyorum. 40-45 arası bir saç kaldığında bizim gözümüz onu normal algılar. Ne zaman ki 40-45'in altına düştüğü zaman bizim gözümüz onu seyrek görmeye başlar. Evet. İşte biz saç ekimi sırasında da aslında kullandığımız temel mantık bu. Ektiğimiz alana 50-55 tane koymak istedik ki seyrek gözükmesin. Söktüğümüz alanda aynı mantığı kullanırız. Operasyon sonunda donör saha olarak kullandığımız anda minimum 50 tane sağlam kök olmalı ki 1 santimetre alana orayı bozmayalım. Tabii ki eğer ki siz 50 tane bıraktınız ama saçları sökerken, o grefteleri çıkartırken kalın uç kullanmışsanız, orada mevcut olan saçlara zarar vermişseniz, siz 50 tane planlasanız orada 30 tane falan da kalabilir. O nedenle danışanların sorması gerektiği ilk sorulardan birisi, hep söylerim, kaç milimetrelik trapanla saçların çıkartıldığı. İkincisi, ihtiyacın ne olduğu ve donör sahayı bozmayacak, oradaki görüntüyü asla ve asla değiştirmeyecek. Hatta ve hatta 3 numaraya kadar saç kesildiği zaman hiçbir şekilde belli olmayacak bir şekilde talep etmelerini istiyoruz. Çünkü en çok sömürülen ve en çok bilinmeyen şeylerden birisi bu. Danışan kendi ensesini görmüyor. Kendi ensesini yani donör sahasını görmediği için oraya verilen tarifatı genellikle pek fark edemiyor. Bu ne zaman fark ediyor? Ya saçını usturaya vuracak, onu anlayacak ya da kısa kesecek ya da başkası söyleyecek. Evet. İşte genellikle insanımız aynaya baktığında, kendini gördüğünde karşıda ilk gördüğü fotoğraf hoşuna giderse hasta mutlu oluyor. Ama ne zaman ki işte asansörde diyor kameradan kendimi gördüm veyahut da birisi bana söyledi ya da bir videoda kendimi bir düğünde seyrettim, kafamın üstünü gördüm, ensemi gördüm. Bu tip durumlarda bunu fark ediyorlar. Ama aslında saç ekimindeki önemli noktadan birisi de saç ekimi yapması sırasında o saçların sökülme işlemidir. Yani onları deriden çıkarma işlemidir. Evet çıkarttığınız kökü sağlıklı çıkaracaksınız ama orada var olan bir saça da zarar vermeyeceksiniz. İşte kullanılan uç inceldikçe zarar azalır. Dokuya ne kadar saygılıysak doku o kadar ödüllendirir. Dokuya ne kadar saygısızsak doku o kadar cezalandırır sevgili hocam. Bir de hocam şu da var. Mesela diyelim ki mevcut biraz saçı var. Evet. Alındı 1. seans. 2. seanslık belki bir işi de çıkacak. Çünkü belki 3 yıl, 5 yıl ya da 10 yıl sonrasında kendi saçlarını yine kaybetti. Evet. Arkaya eğer zarar verilmişse bu defa 2. seansı yapma şansı ortadan kalkıyor. Öyle değil mi hocam? Muhakkak. Yani prensip olarak ben 2. seans için ihtiyacı olan hastalarda daha değişik bir strateji izliyorum kendimce. Diyelim ki hastanın 2500 grafteye ihtiyacı var. Örnek olarak bunu söylüyorum. Ve daha sonra tekrar ihtiyacı olacağını düşünüyorum. Ana saçların döküleceğini düşünüyorum. Bu tip durumlarda ben saçı 2'ye ya da 3'e bölüyorum saç deriyi. Ne yapıyorum mesela? En alt taraftan alıyorum. Yani ense en yakın kısımdaki bir alanı işaretleyip o alandan alıyorum. Ama aldığım alanda santimetre kare yine 50 tane saç mutlak bırakıyorum. Yani eğer ihtiyacı varsa bir yukarıya çıkıyorum. 3. seans ihtiyacı daha yukarıya çıkıyorum. Ama genel prensip olarak hastayı 2 sefer ya da 3 sefer ameliyat etmek hiçbir cerrah istemez, hiçbir hekim istemez. O nedenle hastanın işini mümkünse bir kere de yapmaya çalışıyorum. Eğer 3000 grefte ise 3000 grefte yapıyorum. 6000 grefte mi ihtiyacı var? 2 gün üst üste yapıyorum. Yani aynı gün hepsini yapmıyorum. Bugün 3000 yapıyorum, yarın 3000 yapıyorum. Ama aynı günde onu yapabilirim. Ama dediğim gibi hasta biraz daha uzun ameliyat sürecek, hasta biraz daha sıkılacak, biraz daha yorulacak. Ben de yorulacağım, benim performansım da düşecek. Ya da ameliyat uzadığı için kökler dışarıda kalacak, bir kısmı ölecek gibi bir takım nedenlerden belli bir rakamı geçmemek lazım. İşte çok yapmak adına, çok fazla yapmak adına donör sahayı zedelemek bence hasta yapacak en büyük kötülüklerden birisi sevgili hocam. Bir de hocam bu garanti meselesi var. İşte bugün görüyoruz ki pek çok yerde sosyal mecrada özellikle işte ömür boyu garantili saç ekimi. Evet. Hayatınız boyunca dökülmeyecek saç ekimi gibi Evet. ibareler var. Evet. Tıpta hocam garanti kavramı var mıdır? Saç ekiminde bir garantiden bahsedebilir miyiz? Hocam hiçbir sağlık uygulamasında, hiçbir cerrahi girişimde garanti diye bir kelimenin
bahsedilmesi mümkün değil. Biz bir televizyon, bir buzdolabı satmıyoruz. Biz insan sağlığıyla uğraşıyoruz. Hasta operasyona girerken mutlak şunu bilecek. Ölüm riski bile vardır. Siz Yani, çok basit bir örnek. Lokal anestezi kullandığınız bir örneğin bir madde alerjisi olmayacağını biliyor musunuz aslında? İmkansız. Mümkün değil. Hani o örneğin penisilin iğnesini kullanıyorsunuz. 10 sefer yaptın, 100 sefer yaptın. Her seferinde alerji riski katlanarak artıyor. Yani siz ameliyat sırasında sonuçta hastaya bir perioperatif bir antibiyotik veriyorsunuz. Enfeksiyon riski yaşamamak için. O enfeksiyon verdiğin antibiyotiğe alerjisi olmadığını nereden biliyorsunuz? Veyahut da ameliyat sırasında hasta bir vazovakal senkopa bağlı bir komplikasyon gelişmeyeceğini nereden biliyorsunuz? O nedenle hiçbir zaman saç ekiminde garanti diye bir kavram olmaz. Çünkü hiçbir hekim böyle bir dil de kullanmaz, böyle bir kelime de kullanmaz. Ama ne yazık ki günümüzde işte hekimliğin ne olduğunu bilmeyen, işte merdiven altı gibi yerde hekim olmayan, ehliyet ve liyakat sahibi olmayan insanlar, bunun eğitimini, tıp eğitimini almayan insanlar hastaları kandırmak adına, hastaları sömürmek adına sana ömür boyu garanti veriyorum gibi bir takım terimler kullanabilirler. Oysa ki asla ve asla hiçbir cerrahi girişimin garantisi olamaz. Ama tabii ki saç ekimi biraz daha bir takım uygulamalara göre biraz daha güvenlikli olabilir. Nedir? Saçların kanlanması çok iyidir. Enfeksiyon riski biraz daha azdır örnek olarak söylüyorum. Ciltte çalıştığın için böyle genel bir komplikasyon riski biraz daha azdır. Tabii ki hazırını doğru yapmışsan, operasyon için tetkiklerini yapmışsan, hastayı hazırlamışsan, kanama pıhtılaşma zamanına bakmışsan, yani olabilecek elinde olan komplikasyonları önlenebilir komplikasyon önledikten sonra diğer komplikasyonlar vardır. Evet çok fazla değildir ama mutlak vardır. Çünkü biz 1 milyonda bir olan bir komplikasyonu da söylemek lazım. Yani sadece %1, binde bir olan komplikasyonları değil. Eğer ki birisi diyorsa ki ben şu kadar ameliyat yaptım, örneğin şu komplikasyonu görmedim. Bazı komplikasyonlar vardır, mesela 10 binde bir gözükür. Sen 1000 tane yapmışsan onu görmemişsin zaten. Evet. Yani belli bir sayıda yapmadan belli bir şeyin var olup olmadığını söylememek lazım. Ve saç ekiminde garanti adı altında verilen bir takım belgeler var böyle. Hiçbir geçerliliği yok, hiçbir anlamı yok onların. Tıpta böyle bir anlam da yok. Zaten hastadan niçin onan alıyoruz? Komplikasyonları bilsin diye hastaya biz onan formunu veriyoruz. Hatta diyoruz ki lütfen bunu oku. Oraya okuduklarında görecek ki aslında hiçbir şeyin garantisi yoktur sağlıkta. Hocam çok teşekkür ederim. Gerçekten çok teknik konulardan bahsettiniz. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim Fatih Bey. Bugünkü program konuğumuz Doktor Nedim Ardıç idi. Kendisine vermiş olduğu bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.